Merhaba sevgili ebeveyn. Ne ara kendi çocuğunla başa çıkamaz hale geldin? Ne ara kendi benliğinden geçtin de hayattaki tek amacın senin yaptığın özbeöz çocuğunu daha mutlu bir birey haline getirmek oldu? Ne ara kendinden geçtin, kendini unuttun ve günlük işlerini sadece çocuğunun yörüngesinde döndürür oldun. Merak etme, hepimiz bu yoldan geçiyoruz ama sanıldığı kadar da kolay değil. Ben mesela dürüst olmam gerekirse anneliği ve kendi kariyerimi bir arada yürütmeyi ikinci çocuktan sonra beceremedim. İstifa etmem gerekti. İstifa etme kararını kendi öz irademle de vermedim. Artık işe yetişemez, çocuklarıma bağıran, onları ağlatan kötü bir anneye dönüşmüştüm. Toplumsa bana anne misin yoksa kariyerine mi devam edeceksini her gün, her saniye hissettirdi. Günün sonunda işi beceremeyip işsiz de kalamayacağım için sertifikalı bakıcı haline dönüştüm. Çünkü yaşadığımız bu dünyada Avrupa'nın göbeğinde bile bana anne olup kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya bir olanak yoktu. Peki size ne mi anlatmaya geldim? Çünkü ben dadılığı öğrenirken keşke bana bu bilgileri birisi anne olmadan, hamile kalmadan önce verseymiş dedim. Dadılık eğitimimi aldığım zaman çocuk bakmanın aslında o kadar da komplike bir şey olmadığını anladım. Ağlamalar, 2 yaş sendromu hayatımdan çıkmıştı. Tek kaybettiğim eski kariyerim olmuştu. Ama yeni kariyerimde belki birisi beni duyar amacıyla eski bir televizyon gazetecisi olarak size bu işin kolayını anlatmak için buradayım. Birincisi, anne baba olmak bizim seçimimiz. Evet, ama eskisinden inanın özellikle 70'li yıllardan daha fazla çalışmamız bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre eski ev kadını anneler çocuklarıyla günde 1-1,5 saat ilgilenir, onlarla oyun bile oynamazken şimdi hem sabah evi topluyoruz, işimize gidiyoruz, paramızı kazanıyoruz. Akşam büyük bir vicdan azabıyla eve gelip sen de anne misin, çalışan kadınsın bakışlarına aldırmadan çocuğumuzu mümkün olduğu kadar şımartmaya, onlara maksimumda bütün duygularımızı geçirmeye çalışıyoruz. Sonra da bir sürü kitap okuyor ve mutlu anne mutlu çocuğu yaratır yalanıyla mutluymuş gibi rol yapıyoruz. Babalar için de büyük ihtimalle durum böyle. O konuyu pek bilmiyorum, onu eşime sormak lazım. Ama günün sonunda kendinden geçmiş, kendi çocuğuyla başa çıkamayan, 5 dakika daha telefona bakmak için can atan ve onları uyutmak bile zor gelen yorgun kadınlara, erkeklere dönüşüyoruz. Çocuklar böyle mutlu olabilir mi dersiniz? Ben hiç zannetmiyorum. En sonunda onları tepemize çıkartıyor, devamlı ağlayan, devamlı bir şey talep eden narsistik bireylere dönüştürüyoruz. Ama anneliği bir meslek olarak gördüğünüz zaman iş değişiyor. Çünkü bize eğitimlerimizde dadılık bir meslek olarak öğretiliyor. Meslek tanımını tam yaptığımız zamansa tıpkı bir sekreter, bir avukat, bir doktor, gazeteci ya da öğretmen gibi yapılması gereken işleri düzene oturtturduğumuzda ve organize olduğumuzda aslında işi yarılamış oluyoruz. İlk olarak çocuk benden ne istiyor? Yeni doğan bakımını nasıl yaparım? Evimi nasıl yeni bir bebeğe hazırlarım? Gibi küçük öğretilerle uyku rutini oluşturmak, yemek saatlerini belirlemek, onun ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi dur, bu benim alanım. Sınırıma müdahale edemezsin sen çocuk demeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü okuldaki öğretmenler bunu muhteşem bir şekilde yerine getiriyor. Ama biz anne olarak gerek ev kadını eğer evdeki işlerden zaman bulamadığımız için, gerekse çalışan kadınsak dışarıda zaten yorulup mutsuz olduğumuz için bunu tamamen çocuğa yansıtıyoruz. Ve en sonunda tatmin olmayan küçüklerle mutsuzluğa sürüklenen ebeveynler haline geliyoruz. Size bunu her gün mümkün olduğu kadar kısa bir sürede etap etap anlatmaya çalışacağım. Çünkü bize verilen bilgiler uyku rutinini oluşturmak, çocuğu mutlu etmek, çocuğun birey olması, kendi kendine idare edebilmesi gibi şeylerin nasıl yapabileceğimizi kesinlikle anlatmıyorlar. Merak etmeyin, ben Avrupa'da yaşıyorum ve Avrupa'da da iş yerinde kimse bana mutlu musun diye sormuyor. Çocuk bakımında dadılık yaparken de devlet görevlileri hep çocuğun mutluluğuyla ilgileniyor. Kimseye acaba çocuğun öz bakımını yapan bu kadın psikolojik olarak iyi durumda mı? Neler hissediyor? Nelerle mücadele etmeye çalışıyor diye sormuyor. Ama mutlu anne, mutlu baba, mutlu çocuğu yaratır derken lütfen unutmayalım ki ilk önce ben demeyi öğrenmemiz lazım.
İş sıralamamızı benim konfor alanımda düzenlemezsek benim mutsuzluğum ve stresim o çocuğa geçiyor ve o daha dayanılmaz bir hal alıyor. Size çocuğunuza ayakkabı giymeyi öğretin diye şeylerden bahsetmeyeceğim. Size kendinize zaman ayırın diyeceğim ve bunun önemini anlatacağım. Çünkü eğer sen kendine zaman ayırıyorsan sen ev hayatında, aşk hayatında, iş hayatında mutluluğun formülünü buluyorsan o çocuk zaten mutlu yetişecek. Uzun lafın kısası sana işin sırrını vermeye geldim. İşin sırrı çok kolay. Etap etap her gün bir videoyla sana bazı konu başlıklarında nasıl kendini mutlu edersin onu anlatacağım. Göreceksin ki mutlu anne, mutlu baba eşittir mutlu çocuk olacak. İşte bu yüzden kanalımı takip etmeyi ve aşağıya bir kalp bırakmayı unutma.